Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel küçük şirin çantanın tarifini anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eğer çanta tariflerimi beğeniyorsanız. Kanalımda bir sürü büyük, küçük, kağıt iple, makrome iple, her türlü boyda, ebatta çanta tariflerim mevcut. Eğer isterseniz kanalımda beğendiğiniz çanta modelleri varsa siz de örebilirsiniz. Beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta, bütün sayfalarda, kanallarda takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. Örmemi istediğiniz çanta tarifleri olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Oradan istediğiniz çanta modelinin fotoğrafını yollayıp örmemi isteyebilirsiniz. Eğer örebilirsem paylaşırım YouTube kanalımda. Çok güzel bir çantamız. Şu şekilde çıt çıt diktim ben. Gayet güzel, derin bir çantamız oldu. Telefon için gayet uygun bir çanta. Angelez askı tercih ettim. Askının yapılışı da çantanın içinde anlattım. Çiçeğin yapılışını da anlattım. Kapak kısmının örülüşünü hepsini anlattım. Bu şekilde gayet güzel bir model oldu. Çok kullanışlı bir modelimiz oldu. Bundan bir önceki videoda aynı modelin siyahla örülmüş bir çantası var. Ama o çanta telefon çantası değil, mini bir çanta. Biraz daha büyük bundan. İsterseniz daha büyük yapmak isterseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Evet, başlayalım çantamızı örmeye. Bir tane ip yeterli olur. 100 gram ip yeterli olur. Evet, çantamız için bu ipimizi kullandım. İpimiz 100 gram ağırlığında, 140 metre uzunluğunda ve 2 milim enliliğinde bir ipimiz. Tığ olarak da 3 milim tığla öreceğim. Evet, polyester makrome bir ipimiz. Şu şekilde örmeye başlayalım. Evet, iç iplerin ucunu bu şekilde içinden çekerek başlarsanız daha rahat olur örmesi. Şu şekilde bir halka yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirip ipimizi buraya sabitleyip düğümlüyoruz. Şimdi burada 22 tane zincir çekeceğim. Bu şekilde tığımıza dolayıp halkanın içinden geçiriyoruz ve zincirlerimizi oluşturuyoruz. 22 tane zincir çekip gelelim. Evet, 22 tane zincirimizi çektik. Şimdi bir tane daha çekiyoruz dönüş için. Ve en sonuncu zincirimize değil, bir önceki zincire batarak bu şekilde sık iğneler yapacağız. 22 tane sık iğne yapacağız. Şu şekilde batıyoruz. İlmeği dolayıp ikisini bir seferde örerek sık iğnelerimizi oluşturalım. 22 tane sık iğne yapıp gelelim. 22 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve şu şekilde sık iğnemizi çeviriyoruz. Şimdi burada tabanların daha kalın olması için ben farklı bir işlem uygulayacağım. Sık iğne olarak örmeyeceğim. Şu şekilde arka kanatlarından batalım. Yani şöyle normal sık iğne gibi iki kanadından batmıyoruz. Sadece bu arkada görünen ilmekleri takıp bu şekilde oluşturuyoruz sık iğnemizi. Hepsinin arka kanadından batarak birer tane sık iğne yapacağız. Yine 22 tane sık iğne yapacağız bu şekilde. Sıranın başına kadar arka kanatlarından batarak 22 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, 22 tane sık iğnemizi yaptık. Buradaki sık iğnelerimizi arka ilmeğinden ördüğümüz zaman bu öndeki ilmeklerimiz bu şekilde boşta kaldı. Şimdi buralardan işlem uygulayacağız. Bir tane zincir çekip çeviriyoruz tabanımızı ve önümüzdeki sık iğnenin yine şu şekilde arka kanadından tutturalım ve şimdi boşta kalan alttaki ilmeği de bu şekilde birbirine takarak sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, hepsine birer tane sıradaki sık iğnemizi takalım. Aynı hizasına denk gelen bu altta çizgi şeklinde görünüyor zaten boşta kalan ilmeklerimiz. O ilmeklerden takarak ikisini beraber
ilmeğimizi bu şekilde çıkarıp sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz. Hepsine birer tane yine sık iğnemizi yapalım. Alttaki sırayla üstteki sırayla sırayı birbirine ekliyoruz ve tabanımız daha dolgun, daha sert, daha kalın oluyor bu şekilde. Evet, hepsine birer tane böyle batarak sık iğnemizi yapıyoruz. 22 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Bu sonuncuyu beraber yapalım. 21 tane sık iğne yapalım buraya kadar. Sonuncuyu beraber yapalım. Evet, 21 tane sık iğnemizi ördük. Burada sonuncuyu unutmuyoruz. Bu dönüş yaptıktan sonra yaptığımız sık iğneyi ve hemen altındaki ilmek belli oluyor burada kenarda. İkisini beraber tutturup bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir zincir çekelim ve çevirelim şu şekilde. Ben telefon çantası yapacağım için bu kadar bir sıra daha öreceğim şimdi ve bu enlilik benim için yeterli olacak. Ama siz daha büyük bir çanta yapıyorsanız zincir sayınızı da arttırın. Bu enini de daha enli yapın. Evet, bir önceki anlatmış olduğum çantada telefon çantasından biraz daha büyük bir çanta örmüştüm. Onu siyah renkli ördüm. İsterseniz o çanta tarifine de bakabilirsiniz. Daha büyük isterseniz. Evet, bir zincir çekip döndük. Ve önümüzdeki sık iğnenin arka kanadından batıyoruz. Ve hemen altında burada boşta kalan ilmeğimiz var. İkisini beraber tutturup sık iğnemizi bu şekilde yapalım. Evet, sıradakine de aynı şekilde alt alta gelen hepsini birleştiriyoruz. Böyle örerek. Evet, yine 21 tane sık iğnemizi yapalım. 22.'yi burada unutmayın diye beraber yapıyoruz. Evet, 21 tane sık iğnemizi gösterdiğim şekilde örüp geldim. Yine burada 22. sık iğneyi bu şekilde ve altındaki bu boşta kalan da burada görünüyor. İkisini beraber tutturuyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde tabanımızın örülüşü. Şimdi santim olarak da ben tabanın santimini vereyim. Şöyle ölçtüğümüz zaman uzunluğu 11-12 santim oldu. Bitince tekrar ölçeriz. 12 santim uzunluğu. Ve zaten enimiz telefon çantası çok büyük değil. 2 santim enimiz oldu. Şimdi modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Şu şekilde bir sıra tabii öreceğiz dışına önce. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve şu şekilde tabanımızı çeviriyorum. Çünkü burada sonuncu sıramız bu şekilde zincir olarak kaldı. Çukur görünüyor. Ve dışta kalıp güzel bir görüntü oluşturmasını, kötü bir görüntü oluşturmasını istemediğim için çantanın iç yüzünde bırakmak için burayı bu şekilde tersine çevirip de örmeye devam edeceğim. Şimdi burada sık iğneler yapacağız. Normal iki kanadından batıyoruz. Ve sık iğnelerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Normal sık iğne iki kanadından batarak bir sıra boyunca sık iğne öreceğiz tabanımızın kenarı için. Şimdi bu kenara kadar 22 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. 22 tane sık iğnemizi yaptık. Ve bu sonuncuyu yaptığımız yere bir tane daha batıyoruz. Şimdi kenar kısmı için sık iğnelerimizi yapacağız. Bu iki tane battığımızın birisini kenar kısmı için sayıyoruz. 1, 2, 3 tane kenar kısmımıza sık iğne yaptık. Bu arttırma yaptığımızla beraber. Ve şimdi burada önümüzdeki bu zincirleri başladığımız yerdeki birinci zincirimizin içinden batıyoruz. Ve buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. Bu köşelere 2 tane battığımız sık iğnelerin birer tanesi kenar kısmı için sayılıyor. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemiz olmuş oldu.
Ve buna 2 tane batmıştık. Bunun birisi de 22 tane sık iğne olarak devam edecek. Bu ucumuzu da içinden yürütelim. 1. Bütün zincirlerimizin halkalarından batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ucumuzu içinden yürütüyoruz. Bu zincirlerimizin bu kenarına da yine kenar kısmımızı, tabanımız için 22 tane sık iğne yapıp geleceğiz. 22 tane sık iğnemizi yaptık. Bu köşede en son battığımız yere bir tane daha batıyoruz. Bu kenarımız için 1, 2, 3. Yine bu sonuncuya 2 tane batıyoruz. Şimdi burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batalım. Ve bir kaydırma yapıp bir tane zincir çekelim. Ve bu aynı battığımız sık iğnenin boşluğuna bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Onun için önümüzdeki sık iğnenin burada altta görünen 2 tane kanadı var. Bu kanatları bu şekilde önden tığımıza takıyoruz. İkisini de. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Yine önümüzdeki sık iğneye normal bir sık iğne yapalım. Önümüzdeki sık iğnenin bu önde görünen 2 tane kanadını tığımıza takalım. Ve bir sık iğne yapalım buraya. Önümüze gelene normal bir sık iğne. Önümüzdeki sık iğnenin bu önde görünen 2 tane kanadından tutturarak bu şekilde bir sık iğne yapacağız. Biraz uzun yapıyoruz bunun ilmeğini. Modelimiz bu şekilde oluşacak. Bir normal sık iğne, bir sık iğnenin öndeki 2 kanadını takarak bir sık iğne olacak şekilde ilerliyoruz. Evet, bu şekilde örelim sıramızın başına kadar. Burada yaptığımız birinci sık iğneye yer belirleyici takıyoruz. Takalım. Ve bu şekilde aynı gösterdiğim şekilde bir sık iğne, bir de sık iğnenin öndeki bacaklarını, ilmeklerini takarak bir sık iğne olacak şekilde. Bu köşe kısmında da farklı hiçbir işlem yok. Önümüze gelen bütün sık iğneleri aynı burada anlattığım gibi örüyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uyguladık. Yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp geldik. Şimdi burada sonuncu sık iğnemizin tepesine de bir tane sık iğne yaptık. Burada kaydırma yaptığımız yer var. Onu ellemiyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin bu öndeki bacaklarından takarak direkt üst sıraya başlayacağız. Tığımıza doladık. Şu şekilde biraz gevşettik. Ve bir tane sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Şimdi burada modelimizi uyguladığımız, önden battığımız ilmeğimiz var. Modelimiz var. Ve bunun tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Normal bir sık iğne. Ve birinci yaptığımız sık iğneye yine yer belirleyicimizi takalım. Şimdi altta burada model uygulamıştık. Bir sık iğne, bir model uygulamıştık. Şimdi önümüzde modelimizin tepesine sık iğne yaptık. Önümüzdeki sık iğnenin yine bu öndeki 2 tane kanadını tutturuyoruz tığımıza. Ve bu şekilde sık iğnemizi oluşturuyoruz. Biraz uzun bırakalım bu ipimizi. Bir sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Yine modelimizin tepesine normal bir tane sık iğnemizi yapalım. Önümüzdeki sık iğnenin bu alttaki önde görünen 2 tane ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği tutturuyoruz. Tığımıza doladık ipimizi. Biraz uzun bıraktık. Sık iğne yaptık.
Önümüzdeki modelin tepesindeki sık iğneye bir tane sık iğne. Önümüzdeki sık iğnenin alttaki 2 tane kanadından tutturarak bir tane sık iğne. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir tane sık iğne, önümüzdeki sık iğnenin bu öndeki 2 kanadını tutturarak bir sık iğne. Evet, bu şekilde modelimizin anlatımı. Yine üst sıraya çıkarken tekrar göstermek için ben üst sıraya çıkış yerine gelene kadar bu şekilde modelimizi uygulayacağım. Yer belirleyicinin olduğu yere kadar bir sık iğnelerimizi örelim. Gösterdiğim şekilde bir normal sık iğne, bir önden batılan sık iğne, bir normal sık iğne, bir önden batılan sık iğne olacak şekilde örüp geliyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Burada önümüzdeki sık iğnenin bu öndeki kanatlarından takıyoruz ve sonuncu sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Yer belirleyicimizin olduğu yere bir tane normal sık iğne ve önümüzdeki sık iğnenin bu ön kanatlarından alarak bir tane sık iğne. Yine ilk yaptığımız sık iğneye yer belirleyicimizi takalım. Bu arada her sıra için 53 tane sık iğnemiz oldu. Yani toplamda 53 tane sık iğnemiz olması lazım her sırada. Bu yer belirleyiciden başlıyoruz saymaya. Bu yer belirleyiciye gelene kadar 53 tane bu ilmekle beraber sık iğnemiz var. Evet, önümüzdeki modelin üstüne dek gelen yere yine bir sık iğne. Ve burada önümüzdeki sık iğnenin ön kanatlarından takıyoruz. Biraz uzun bırakıyoruz ilmeğimizi. Bu şekilde bir sık iğne. Modelimiz bu kadar. Çok basit ama çok güzel görünüyor. Hiçbir zorluğu yok. Bir sık iğne, bir sık iğnenin alttan önden batıyoruz. Bir normal sık iğne, bir de modelin bu önde görünen bacaklarından batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Çantamızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsak o uzunluğa ulaşana kadar sık iğnelerimizi döne döne yer belirleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Yer belirleyicimizin olduğu yere yaptığımız sık iğnenin üstüne tekrar yer belirleyicimizi takıyoruz her sırada. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Buraya kadar 53 tane sık iğnemiz olacak. Her sırada sayıyoruz. Evet, böyle çantamızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsak bu modelimizi uygulayacağız. Döne döne farklı hiçbir işlem yok. Yine buraya geldiğimizde buradaki sık iğnenin ön kanatlarından batıp bir sık iğne yapıyoruz. Diğer sık iğneye de normal sık iğne yapıyoruz. Her sırada nasıl denk geliyorsa bir model, bir sık iğne, bir model, bir sık iğne olarak denk geliyor burada. O şekilde yapalım. Yer belirleyicimizi takıp buraya oluşturduğumuz modelin olduğu yere de yine yer belirleyicimizi takarız. Farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Sadece sık iğnelerden oluşuyor yani. Ama görüntüsü güzel oluyor. İlk sırada biraz zorlayabilir model ama üste çıktıkça kolay oluyor. Zaten aralarda kalan sık iğneler belli. Bir sık iğne, bir model. Aradakilerin ön kanatlarına batarak örüyoruz. Evet, bu şekilde çantamızın örülüşü. Daha büyük istiyorsanız dediğim gibi bir önceki videomda bunun biraz daha büyüğü vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örüp gelelim. Evet, şimdi çantamızın uzunluğu bu kadar yeterli. Şöyle ben eninin uzunluğunun ölçüsünü vereyim. Çantamızın eni 11,5 santim oldu. Şöyle tutunca 11,5 santim oldu. Çantamızın boyu şöyle 16,5 santim. Uzunluğu da 16,5 santim oldu. Siz de kendi telefonunuza göre
Eninin boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi ağız kısmına bir kapak öreceğim ben. Onun için burada bu şekilde batarak hepsine birer tane kaydırma yapalım. Her sık iğneye bir kaydırma yapıyoruz. Normal sık iğnelerin tepesine batarak kaydırmalarımızı yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kaydırma yaptım ben bu kenar kısmında. Şimdi burada da 6 tane şu kenardan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oluyor ilmeğimiz. Buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, buna gelene kadar yine yer belirleyicimizi de takabiliriz buraya. Sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, iyice eşit olduğundan emin olalım. Şimdi buraya kadar sık iğne öreceğim artık. Kaydırma yapmayacağım burada. Bir tane zincir çekelim. Ve aynı boşluğa en son kaydırma yaptığımız sık iğnenin boşluğuna batarak bir tane sık iğnemizi yapalım. Diğerine de bir sık iğne. Bu şekilde sık iğneler yapacağız. Yer belirleyicimizi çıkaralım ve onun olduğu yere de bir tane sık iğnemizi yapalım. Şu şekilde bakalım, eşit olsun iki kenarda bıraktığımız boşluk. Daha da ekleyebiliriz. Eğer eşit değilse santim olarak da ölçebiliriz. İki kenardaki mesafe aynı olsun. 4 santim. Bir tane daha sık iğne yapsak olabilir. Bir tane daha sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yapmış olduk. Bir tane zincir çekip çevirelim. Aynı tabanda yaptığımız gibi sık iğnelerin arka kanadından batarak sık iğne yapacağız burada. Şu şekilde arka kanatlarını tutturuyoruz. Ve sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Tabanda yaptığımız aynı işlemi uygulayarak buraya kapağımızı örelim. Siz hazır kapak da kullanabilirsiniz ya da fermuar da dikebilirsiniz. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğnemiz var. Bir zincir çekip döndük. Yine aynı tabandaki gibi önümüzdeki sık iğnenin arka kanadına batıyoruz. Ve bu altta boş kalan ilmeklerimiz var. Bu ilmeğimizden de tutturup sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıradaki sık iğneye de aynı şekilde alttaki kanatla beraber sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde daha sert bir kapağımız olacak. Siz eğer isterseniz bu boydan bu boya kadar da kapağımızı yapabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük dar bir kapak tercih ettim. Burada sonuncuyu unutmuyoruz. Bununla beraber 8 tane alttakiyle beraber yine bir sık iğne, bir zincir. 8 tane sık iğnelerimizi de aynı şekilde öreceğiz döne döne. Yine dıştaki kanadımızı tutturduk ve alttaki burada aşağıdaki ilmeğimizi de tutturarak sık iğnelerimizi oluşturmaya başladık. Hepsini alttakiyle beraber öreceğiz.
Bir kez daha göstereyim. Bu kenardakini unutmuyoruz. Bir zincir çektik, çevirdik. Ve sık iğnenin arka kanadıyla bu altta boşta kalan ilmeğimizi takıyoruz ve sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Evet, hepsini anlatmayayım ben. Şimdi buradaki kapağımızın ne kadar uzun olmasını istersek o kadar uzatacağız. Burayı kapatacak şekilde. Ve ucuna bir çıt çıt dikeceğim ben. Ama siz bu kenardan bu kenara kadar da ilmek çıkararak böyle büyük bir kapak da yapabilirsiniz. Çantanın eni kadar aynı ölçüde olan bir kapak da yapıp o şekilde çıt çıt yapabilirsiniz. Ya da buraya bir toka yapabilirsiniz. Ben buraya çıt çıt da tutturacağım şimdi bunu. Evet, burası kapanana kadar aynı gösterdiğim modeli döne döne örüp gelelim. Evet, bu şekilde kapağını ördüm. Şöyle ölçtüğümüz zaman kapağımızın eni 4 santim. 4 santim oldu. Kapağımızın uzunluğu da şöyle ölçtüğümüz zaman 7,5 santim. Evet, uzunluğu 7,5 santim, eni 4 santim olan bir kapak ördük. Şöyle bir tane zincir çektim ve ipini kesiyorum. Şimdi bu şekilde ucumuzu çıkardık. Bu ucumuzu içinden yürüterek kaybedeceğiz. Siz kapağının daha uzun olmasını isterseniz daha da uzatabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Bu ucumuzu şöyle içinden yürüterek gizleyelim. Şöyle bir düğüm atalım şurada. Şöyle aralardan geçirerek aşağı doğru çekerek ipimizi içinden yürütüp gizliyoruz. Ve polyester makrame ile ördüğümüz için ucunu yakacağız, fazlalık olan ucunu. Evet, bu şekilde ben şimdi buraya bir çıt çıt dikeceğim ve askısını öreceğim. Evet, çıt çıtını dikip gelelim. Evet, çıt çıtını diktim böyle. Şimdi yan kısımlarına askımızı örmek için şuralardan ilmek alacağım. Tam bu şekilde eşitledikten sonra ortada tam kenarda kalanın bir yanından tığımızı takıyoruz. Ve ipimizi sabitliyoruz. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapalım. Yanındaki sık iğneye de bir sık iğne. Bu ucumuzu da içinden yürütüyoruz. Ve buraya diğerine de bir sık iğne. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Yaptıktan sonra şöyle tekrar bakalım. Tam kenar kısmında olmasına dikkat edelim. Bu 3 tane sık iğnemizin. Şimdi bir zincir çekmeden çevirelim. Ve bu birinci sık iğnemize değil, diğer sık iğnemizin iki kanadından batarak şu şekilde bir ilmek çıkarıyoruz. Bu arada tığ numaram 4 milim. Askımızı örürken 4 milim tığla örüyorum. Çantamızı 3 milim tığla örmüştük. Askımızı 4 milim tığla örüyorum. Şu şekilde bir ilmek çıkardık ve ikisini bir seferde ördük. Tekrar çeviriyoruz. Ve burada kenarda bir tane ilmeğimiz var. Altında bir ilmek daha görünüyor. Bu iki ilmeği de tığımıza tutturalım. Ve şu şekilde yine ilmek çıkarıp bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Ve çevirdiğimizde yine önümüzde burada iki tane ilmeğimiz var. İlk başlarken biraz zorlayabilir. Ama üst sıralara çıktıkça daha kolay olacak ilmeklerimizi görmek. Bu iki tane ilmeğimizi takalım. Ve sık iğnemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Ve tekrar döndürelim. Ve bu kenarda iki tane ilmeğimiz görünüyor.
Bu iki ilmeğimizi takıyoruz. İlmek çıkardık ve sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Tekrar döndürdük. Burada bakın alt alta iki tane ilmeğimiz belli oluyor. İkisini taktık. Sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Tekrar döndürdük. Yine önümüzde iki tane ilmeğimiz belli. Bunları taktık ve sık iğnemizi yaptık. Tekrar döndürdük. Yine burada önümüzdeki iki ilmeği takıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Tekrar döndürdük. Ve yine önümüzde iki tane burada ilmeğimiz var kenarda. Bunları takıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğnemizi ördük. Evet, bu şekilde askımızın yapılışı. Döndürdük. Taktık. Sık iğnemizi yaptık. Döndürdük. İki tane ilmek var. Bunları tığımıza takıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kadar. Askımızın örülüşü bu şekilde görülüyor askımız. Evet, anlaşılır olmadıysa Angeles askı olarak arattığınız zaman örülüş videoları çıkacaktır. Eğer anlamadıysanız bu şekilde aratıp da bulabilirsiniz tarifini. Önümüzdeki iki ilmeği takıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Çeviriyoruz. Yine önümüzde iki ilmek var. Bunları taktık. Sık iğnemizi yaptık. Evet, bu şekilde. Askı uzunluğumuz ne kadar uzun olsun istiyorsak askımızı o kadar uzatacağız. Evet, istediğimiz kadar uzatıp gelelim askımızı ve buraya nasıl eklediğimi size anlatacağım. Evet, askımızı örüp geldim. Şu şekilde ölçelim kaç santim olduğunu. Şöyle ölçüyoruz. Şuradan tuttuğumuz zaman evet, 105-106 santim oldu askı uzunluğu. Benim için bu kadar askı uzunluğu yeterli. Ve şimdi sabitleyelim çantamızın kenarına. Ve şimdi ipimizi keselim. Şöyle biraz uzun kesiyoruz. Şu şekilde ilmeğimizi sık iğne yaparak çıkardık buradan. Evet, şu şekilde kenar kısmını ayarladık. Ve buradaki en kenardaki sık iğnenin bir gerisindekinden tığımızı takalım. Ve bu ipimizi burada içe doğru çekiyoruz. Şimdi burada yönünün tekrar eşit olduğundan, yani düz bir şekilde geldiğinden emin olalım. Evet, içe doğru ucumuzu çektik. Şimdi burada askımızın da sık iğne, en son yaptığımız sık iğnelerden batarak ilmeğimizi takalım ve içe doğru çekelim. Dışa doğru, pardon. Ve sıradaki sık iğneden de takarak yine bu ilmeğimizi çantamızın iç yüzüne doğru çektik. Şimdi tekrar burada askımızın bu yandaki burada görünen kenardaki iki tane ilmekten geçiriyoruz. Ve askımızın dışına doğru ipimizi çektik. Ve sıradaki çantamızın ağız kısmındaki yine sık iğneden takarak ipimizi doladık ve içe doğru çektik. Evet, askılarımız tam yanlarda eşit olacak. Ve düz bir şekilde gelecek burada. Bunlara dikkat ediyoruz ve birleştirme işlemini yapıyoruz. Evet. Şimdi açalım çıt çıtını. Ve bu ipimizi burada bir kez düğüm atarak iç yüzünde çantamızın kaybedeceğim. Şu sık iğnenin bir ilmeğinden tutturdum ve burada bir düğüm attım.
Bu ilmeğimizi şimdi burada sık iğnelerin altından, ilmeklerin içinden geçirerek çantanın iç yüzüne doğru gizleyerek kaybediyoruz. Sık iğnelerin altından çantanın arkasına veya ön yüzüne doğru, hiç fark etmez, görünmeyecek bir şekilde gizliyoruz. Düzgün görünecek şekilde burada gizleyelim. Evet, biraz yürüttükten sonra keseceğiz ve ucumuzu yakacağız. Polyester makrame iplerde bu şekilde kaybediyoruz. Uçlarımızı yakıyoruz. Evet, biraz pay bırakarak kestik. Ve burada çakmağımızla bu ucunu yakalım. Dikkat edelim, çantanın her yerini yakmayalım. Şu şekilde yakıp şöyle bastırıyorum. Buradaki ucumuzu da aynı şekilde, başlangıç ucunu da burada içinden yürüterek gösterdiğim şekilde kaybediyoruz ve ucunu yakıyoruz, bozulma yapmasın diye. Evet, askımızın örülüşü de bu kadardı. Şimdi ben burada kapak kısmının ön yüzünde yelpaze modeli uygulayacağım. Bir tane yelpaze modeli yapacağım. Şuradan kenardan tığımızı takalım, en kenardaki sık iğneden ve ipimizi burada ekleyelim. Bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yapalım. Tığımıza doladık. Buradaki 1-2 tane sık iğneyi atlayarak 3. sık iğnemizden batalım. 1 2 3 kez de çıkarılan bir tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi tığımıza tekrar doladık ve aynı sık iğne boşluğuna bir tane daha 1 2 3 kez de çıkarılan trabzan yaptık. Tekrar doluyoruz ve aynı boşluğa yine 1 2 3 kez de çıkarılan trabzanımızı yaptık. Yine doladık ve aynı sık iğne boşluğuna 1 2 üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık ve aynı sık iğne boşluğuna 1 2 3 kez çıkardığımız trabzanımızı uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 tane üçlü trabzan yaptık. Tekrar dolayalım ve aynı boşluğa bir tane daha 1 2 3 kez de çıkarılan trabzanımızı yaptık. Şimdi 1 2 tane, şu alttaki de var, 1 2 3 tane sık iğnemiz kaldı burada. Hepsini atlıyoruz ve bu en kenardaki sık iğneye batarak bir tane sık iğnemizi yapalım. Şimdi burada ucumuzu keselim. Ve ipimizi içinden yürüterek bu şekilde çektik ucumuzu. Ve ters yüzünde kapağımızın uçlarımızı temizleyeceğiz. Şöyle elimize dolayalım ve bu altında görünen ilmekten batarak iç yüze doğru çekelim ipimizi. İyice sağlamlaştıralım ve bu yine alta doğru sık iğnelerden geçireceğiz. Bu şekilde bir düğüm attık. Ve burada alta doğru ineceğiz artık. Ucumuz düzgün bir şekilde kaybolana kadar. Şöyle kesiyoruz. Ve buradaki kalan ucumuzu çakmakla yakıyoruz. Evet, bu ucumuzu da içinden yürüterek kaybedelim. Bu ucumuzu buradaki yelpaze modelinin içinden yürüterek kaybedebiliriz. Fazlalık ucunu da çakmakla yakıp yine buraya bastırıyoruz. Şimdi buraya bir tane küçük bir çiçek dikmek istedim. Bu şekilde çok boş geldi gözüme ama siz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Evet, çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Çiçeğimizi 3 milim tığla örüyorum.
Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Tığımızı halkanın içinden takarak ilmeğimizi tutarak bir zincirle sabitliyoruz buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve halkamızın içine batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Halkanın içine battık, ipimizi taktık ve bir sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Halkanın içine batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Çiçeğimizin yapraklarının, kanatlarının kaç tane olmasını istiyorsak o kadar arttırabiliriz bu halkalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir. Sonuncu sık iğnem. Ben bu şekilde yaptım. İpimizi şu şekilde çekerek sabitleyelim. Ben çiçeğimizin 5 yapraklı 5 kanatlı olmasını tercih ettim. Şu zincirlerimizin ön yüzünü yukarı doğru çevirelim. Şöyle. Siz isterseniz 6 kanatlı, 6 yapraklı, 7 yapraklı, 8 yapraklı, istediğiniz kadar 4 yapraklı, istediğiniz kadar yapabilirsiniz bu yapraklarını. Ortadaki ucumuzu iyice sıkıştırdık. Şimdi bu ipimizi kesiyoruz. Bu ucumuzu çıkaralım buradan. Ve burada en altta ilk başta yapmış olduğumuz bu ortadaki ipimizi sabitlediğimiz bir zincir vardı. Bu en alttaki zincirden ipimizi takalım. Ve şimdi çıkardığımız ipi şu şekilde arkaya doğru çekelim. Ortadaki halkanın sapını da iyice sıkıştırdık. Bu şekilde oldu çiçeğimiz. Evet, küçük bir çiçek tercih ettim. Siz isterseniz düğme de dikebilirsiniz ya da boncuk da dikebilirsiniz. Uçlarımızı burada içinden yürüterek kaybediyoruz ve fazlalık uçlarını burada keserek çakmakla yakarak yapıştırıyoruz buraya. Ve buradan iğne ile ipliğimizi tutturarak buraya dikeceğiz. Ama siz yapıştırabilirsiniz yapıştırıcıyla. Şu şekilde buraya ayarlayarak sabitleyelim çiçeğimizi. İsterseniz şöyle aşağıdan, isterseniz yukarıdan, isterseniz tam ortaya, siz zevkinize göre istediğiniz yere monteleyebilirsiniz. Evet, ben uçlarımı kaybedeyim. Çiçeğimi buraya dikeyim ve çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çiçeğimizi diktim. Bu şekilde göründü. Çantamız gayet güzel, şirin bir telefon çantamız oldu. Şimdi boyutlarını vereyim ben. Daha önce de söylemiştim ama çantamızın eni bittikten sonra 11 santim oldu. Çantamızın uzunluğu da şöyle ölçünce 17 santim oldu. Siz de örecek olduğunuz çantanın enine, uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Telefonunuzun boyutuna göre. Eğer telefon çantası yapmayacaksanız daha büyük yaparsınız. Ya da telefonunuz daha küçükse daha küçük de örebilirsiniz. Bu videodan bir önceki videomda siyah bir çanta örmüştüm. Aynı modeli ama siyah da pek belli olmayacağı için tekrar açık bir renkle tekrar ördüm. O çantanın boyutları daha uzundu. Daha büyüktü bu çantadan. İsterseniz bundan bir önceki siyah çantanın videosunu da izleyebilirsiniz. O sayılarda, o ebatlarda örmek istiyorsanız. Evet, bu şekilde çok güzel bir çantamız oldu. Bu çiçeği siz buraya dikmek ya da yapıştırmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz ya da boncuk, düğme, farklı şeylerde dikebilirsiniz buraya. Çantamıza 100 gram ip gitti. Şu kadar ipimiz arttı. Yani 100 gram ip yeterli olur çantamız için. Bir tane ip gitti. Evet, modellerimi, tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın.
farklı, daha güzel çantalarda tekrar beraber oluruz inşallah. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.